Kuzey Kore ile artan gerilimler, savaş olasılığına ilişkin uyarılar ve enflasyon tartışmaları. Güney Kore önümüzdeki 4 yıl için milletvekillerini seçmek üzere bu hafta sandık başına gidiyor. İki ülkenin geçmişini, söz konusu seçimleri, siyasi ilişkileri ve yakın gelecek perspektiflerini konuşacağız. Videoya geçmeden önce içeriklerimizi takip edebilmek için kanalımıza abone olabilir, beğen tuşuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Kuzey Kore ile artan gerilimlere ve hatta savaş olasılığına ilişkin uyarılara rağmen Güney Kore vatandaşları oy verirken bu kısmı pek önemsemiyor. Hem Güney Kore halkı hem de adayların büyük çoğunluğu 10 Nisan genel seçimleri öncesinde Kuzey Kore meselelerine belirgin bir ilgisizlik gösterdi ve bunun yerine daha acil iç kaygılara odaklandı. Anketler seçmenlerin Kuzey Kore ve ulusal güvenlikten çok ekonomik sorunlar, yönetim ve hayat pahalılığı konularında endişe duyduğunu gösteriyor. Destekleyeceği kişiyi seçerken Kuzey Kore ile yaşanan sorunları belirleyici bir faktör olarak gören kişi sayısı çok az. Halkın bu konuya kayıtsızlığı, önde gelen Halkın İktidarı Partisi ve Demokrat Parti'nin politikasına da yansıyor. Kuzey Kore'nin askeri tehdidinin Güney Kore'nin karşı karşıya olduğu en acil sorun olduğu yönündeki dünya algısı ile çoğu Güney Koreli'nin olup bitenlere kayıtsızlığı arasında gözle görülür bir boşluk var. Uzmanlar bu tutarsızlığın Güney Kore toplumunun Kuzey Kore konusundaki ideolojik bölünmeler nedeniyle uzun süredir devam eden kutuplaşmasından kaynaklandığını söylüyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un son açıklamaları ve Kuzey Kore'nin füze fırlatma ihtimali bile insanların fikirlerini değiştirmek için yetersiz. Hanyang Üniversitesi'nde politika çalışmaları uzmanları eski yıllarda Kuzey Kore hakkındaki görüşlerin seçmenleri uzun süre farklı gruplara ayıran bir faktör olduğunu söyledi. Ancak bu bölünmeler zaman içinde köklü ve durağan hale geldi. Son 3 aydaki anketler seçmenlerin Kuzey Kore'ye yönelik endişelerinin sürekli olarak ihmal edilebilir düzeyde olduğunu gösterdi. Ekonomik sorunlar ve enflasyon hükümetin onaylanmamasına neden olan baskın faktörler. Örneğin Yoon yönetiminin doktorların grevini yönetmesi onay oranında artışa yol açıyor. Güney Kore anketlerinden birinde seçmenler ezici bir çoğunlukla bir sonraki başkanın ekonomiye ve gayrimenkule odaklanması gerektiğini söylüyor. Kuzey Kore ile ilişkilerden yakınan kısım yalnızca %5 civarında. İki ülke arasındaki eskiye dayanan savaş bugün vatandaşların gündeminde değil. Vatandaşların gündeminde olmasa bile bu durum yıllardır süregelen gergin siyasi ilişkileri değiştirmiyor. Peki geçmişte neler olmuştu? İki ülke birleşme amacıyla istişarelerde bulunsalar da Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da iki ülkeyi birçok defa karşı karşıya getiren nükleer silah denemeleri oldu. 1953'ten bu yana süren savaşın sonlanmasının önündeki en büyük engel bu. İkinci Dünya Savaşı ile Kore Yarımadası'nda 1910'larda başlayan Japon sömürgeciliği sona ermeye yaklaşmıştı. O dönemde ortaya çıkan siyasi boşluğu doldurmak isteyen eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Yarımada'yı ideolojik açıdan ikiye böldü. Yarımada'nın ikiye ayrılmasının ardından 1948'de Kim Il-sung tarafından kurulan Kuzey Kore bağımsızlığını ilan etti. ABD'nin müttefiki Güney Kore ise aynı yıl Cumhuriyet'le yönetilmeye başlandı. Kuzey Kore iki yönetim arasındaki gerilim artınca Güney Kore'ye 1950'de savaş açtı. Yaklaşık 3 yıl süren savaşın ardından Seul ile masaya oturmayı kabul etti. 1953'te imzalanan Ateşkes Antlaşması'yla çatışmalar sona ermesine rağmen taraflar arasında resmi barış anlaşması yapılmadı. Yani fiilen iki ülke arasındaki savaş teknik olarak hala sürüyor. Ateşkesten bu yana iki ülkede birleşme ve kalıcı barış çabasıyla adımlar atsa da farklı kışkırtmalar neticesinde Kore Yarımadası'ndaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. 1968'de yaşanan Güney Kore'nin 3. Devlet Başkanı Park Chung-hee'ye suikast girişimi iki ülke arasındaki ilişkilerdeki ilk kırılma noktası oldu. Kuzey Koreli casuslar 1968'de askerden arındırılmış bölgeyi yasa dışı yollarla aşarak Mavi Saray'da Park'a başarısız suikast girişiminde bulundu. Suikast girişiminde 32 Güney Koreli ve 29 Kuzey Koreli operasyon timi mensubu öldü. Aslında asıl sorunlardan biri nükleer denemeler. Kuzey Kore'nin Yongbyon Nükleer Araştırma Merkezi 1965'te Sovyetler Birliği'nin yardımıyla inşa edildi ve 1986'da faaliyete geçti. Ancak 94'te ABD ile anlaşmaya varılmasına rağmen Kuzey Kore bu tesisin inşasını durdurduğunu söyledi ama faaliyetlerine devam etti. Washington öncülüğünde yürütülen görüşmeler duraksadı. 2007'de tekrar görüşüldü ve tesisin faaliyetlerine son verilmesi kararlaştırıldı. Bu sefer de planlar istenilen gibi gitmedi. Kuzey Kore ile ABD yine anlaşmazlık yaşadı ve tamamen imha edilmesi planlanan tesisin 2008'de yeniden canlandırılacağı açıklandı. Bu olay devam ederken Güney Kore'nin ABD ile yakınlaşması, Pyongyang'ın nükleer silah ve füze geliştirme programlarına hız vermesine yol açtığını gösteriyor. Bunun üzerine Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 2014'te tesisteki ilk nükleer reaktörün faaliyete geçtiğini duyurdu. Yani nükleer denemeler resmiyet kazandı.
Kuzey Kore kurucu lider Kim Il-sung öncülüğünde füze geliştirme programlarına Sovyetler Birliği'nden aldığı füzeleri kullanarak başladı. Kim Il-sung döneminde yaklaşık 15 füze denemesi yapılırken ülkenin ikinci lideri Kim Jong-il'in döneminde 16 füze testi gerçekleştirildi. ABD, Güney Kore, Japonya'nın ciddi güvenlik tehdidi olarak gördüğü Pyongyang'ın mevcut lideri Kim Jong-un döneminde ise füze denemeleri tam hızıyla devam ediyor. Kuzey Kore, ABD ve müttefiklerinin bölgedeki yakınlaşmasını askeri provokasyon olarak nitelendiriyor. Kışkırtmalara sessiz kalmayacaklarını söylüyor. Kuzey Kore, Kore Yarımadası'ndaki askeri faaliyetlere karşı savaş hazırlıklarını sürdürdü. 2012-2023 arasında ABD'ye kadar ulaşabileceğini iddia ettiği 200'ü aşkın füze denemesi yaptı. Kuzey Kore'nin en güçlü silahı kabul ettiği Hwasong-18 tipi katı yakıtlı kıtalar arası balistik füze denemesi bunların başında geliyor. Bu silahın ABD'yi vurabilecek menzilde tasarlandığı iddia ediliyor. Kuzey Kore'nin casus uydu fırlatma girişimleri nelere sebep oldu biliyor muyuz? Pyongyang füze denemelerinin yanı sıra savaş hazırlıkları ve olası nükleer krize hızlı yanıt amacıyla uzay çalışmalarına ağırlık veriyor. Kuzey Kore 31 Mayıs 2023'te askeri casus uydu fırlatma girişiminde bulundu. Bu deneme taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle başarısız oldu. Yönetim 23 Ağustos 2023'te ikinci casus uydu fırlatma denemesi yaptı ve bu da başarısızlıkla sonuçlandı. Ardından Kuzey Kore ancak 3. denemesinde başarılı olduğunu duyurdu. Güney Kore son deneme başarılı olunca Kuzey ile 2018'de imzaladığı ve bölgedeki askeri gerilimi azaltmayı amaçlayan Koreler arası anlaşmanın hükümlerinden bazılarını askıya aldı. Zaten bunun mesajlarını daha önceden veriyordu. Buna karşılık Kuzey Kore'de geçtiğimiz aylarda bu anlaşmayı feshetti ve iki ülke arasındaki askeri sınır çizgisine daha güçlü silahlı kuvvetler ve yeni askeri teçhizatlar yerleştireceğini açıkladı. Güney Kore'de sınırındaki keşif ve gözetleme faaliyetlerine tekrar başlayacağını söyledi. Kuzey Kore lideri Kim, bu sene 3 casus uydu daha fırlatacaklarını duyurdu ve Güney Kore ile ilişkilerini savaş halindeki iki düşman ülke şeklinde nitelendirdi. Yeni fırlatılacak uydulardan sonra durum ne olacak merak konusu. Bir öncekine bakarsak ipler daha da gerilecek gibi duruyor. Tabii bir de bu işin kıtalar arası kısmı var. Kuzey Kore geçtiğimiz Aralık ayında Japon denizi yönüne 2 farklı balistik füze fırlattı. Böylelikle 2023'te 5 kez kıtalar arası balistik füze denemesi gerçekleştirilmiş oldu. Pyongyang'ın güneye doğru yaklaşık 200 top mermisi fırlatması Koreler arası anlaşmanın feshedilmesinden sonra bölgedeki gerginliği artıran son olay oldu. Bu olayın ardından Güney Kore ise çevre bölgedeki sivillerin tahliye emrini verdi. Kuzeye doğru yaklaşık 400 top mermisi fırlattı. Peki uluslararası dengeler son basamakta nasıl işliyor? Füze denemeleriyle bölgedeki gerilimi arttıran Kuzey Kore, Güney Kore ile Japonya'nın batıya yaklaşmasına yol açıyor. Güney Kore ile Japonya, ABD ile ikili veya üçlü tatbikatlar düzenliyor. Bu durum Rusya'nın da gündeminde. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki ülkenin ABD tarafından bir araya getirildiğini düşünüyor. Rus bakan bu yeni askeri bloğun faaliyetlerini arttırdığını ve geniş çaplı tatbikatlar gerçekleştirdiğini söyledi. Lavrov, Güney Kore'nin söylemlerinin Pyongyang'a karşı daha da düşmanca bir hal aldığını aktardı. Japonya'dan da agresif söylemler geldiğini ve Kuzey Kore ile savaşa hazırlanıldığını belirtti. Pyongyang yönetimi de bu ittifaka füze denemeleriyle cevap veriyor. Hindistan, Avustralya, Japonya ve ABD'yi kapsayan dörtlü güvenlik diyaloğu Quad oluşumu Kuzey Kore'ye karşı askeri işbirliğini güçlendirmeyi taahhüt etti. Öte yandan savaş nedeniyle cephane stoklarını yoğun kullanan Rusya'nın Kuzey Kore ile gıda ve teknoloji ithalatı karşılığında silah anlaşması imzaladığı iddia ediliyor. Peki yakın zamanda gerçek bir savaş gerçekten mümkün mü? Kuzey Kore neredeyse 2 yıldır Birleşmiş Milletler yaptırımlarını bariz bir şekilde ihlal ediyor. Uzun süredir yaklaşık her ay yapılan füze fırlatmaları ve silah geliştirme çalışmaları bu ihlaller arasında. Güney ile yeniden birleşme politikası devletin kuruluşundan bu yana Kuzey'in ideolojisinin her zaman önemli bir parçası olmuştu. İki ülkenin geri çekildiği askeri gerilimi azaltmayı hedefleyen anlaşma ve ekonomik ilişkileri bitirme kararı iki Kore'yi de yeniden düşman konumuna getirdi. Kuzey Kore diplomasi kanallarını ve sınır ötesi radyo yayınlarını kapattı. Pyongyang'ın eteklerindeki 9 katlı bir anıt olan yeniden birleşme kemerini de yıkacağını duyurdu. Geleneksel Kore kıyafeti giymiş iki kadının birbirine doğru uzanmasını gösteren kemer, 2001 yılında babasının ve büyük babasının yeniden birleşme hedefine yönelik çabalarını işaretlemek için inşa edilmişti. Kim Il-sung 1950'de Güney Kore ile savaşa giden kişiydi ama aynı zamanda Kuzey Korelilerin bir noktada güneydeki akrabalarıyla yeniden birleşeceği fikrini ortaya atan da oydu. Ancak torunu artık Güney Korelileri tamamen farklı insanlar olarak tanımlamayı tercih ediyor. Belki de bu farklılaştırma onları askeri bir hedef görmeyi meşrulaştırmak için.
Savaşı öngören analistler tüm bunları Kim Jong-un'un fiili olarak savaşmaya karar verdiğinin işaretleri olarak yorumladı. Ancak çoğu analist aynı fikirde değil. Analistler, Kuzey Kore'nin Rusya ile daha yakın dostluğunun ve geçtiğimiz yıl Çin'den gelen ekonomik desteğin devam etmesinin de cesaretini arttırmış olabileceğini düşünüyor. Uzun vadeli casus uydularını fırlatma hedefine ulaşmak için Kuzey Kore, Rusya'dan teknik yardım aldı ve iki devlet geçen yıl Liderler Zirvesi de dahil olmak üzere çok sayıda yüksek profilli toplantı yaptı. Ancak nihai caydırıcı şey, Kuzey'in bir saldırı başlatması durumunda ABD ve Güney Kore ordularının çok daha gelişmiş olması. Kookmin Üniversitesi'nden araştırmacı Bay Ward, genel bir savaş güneyde birçok insanı öldürebilir ancak bu Kim Jong-un ve rejiminin sonu olur diyor. Bazıları da Kim Jong-un'un davranışlarının tamamen kendi rejimini istikrara kavuşturmaya yönelik olduğunu söylüyor. Aktardığımız üzere Güney Kore bu hafta seçime gidiyor. Güney Kore Birleşme Bakanlığı genel seçimler öncesi Kuzey Kore'nin devlet medyasını kullanarak Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'u kötülediğine işaret etti. Seçime karışma girişimi kınandı. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol hakkında küçük düşürücü haberlerin arttığı anlatıldı. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi daha önce yaptığı açıklamada genel seçimler öncesi Kuzey Kore'nin askeri provokasyonlar düzenleyebileceği uyarısında da bulunmuştu. Kuzey Kore'nin bu tavrı ve nükleer tehdidi Güney Kore'deki seçimleri etkiler mi, yoksa anketlerdeki gibi enflasyon, yatırımlar ve benzeri gibi faktörler mi etkiler, bunu yakın zamanda göreceğiz. Seçimlerden sonra ilişkiler nasıl şekillenecek, asıl önemli kısım bu. İki Kore düşmanlığa devam mı edecek, yoksa yeni ilişkiler mi kurulacak? İki ülkenin geçmişini, söz konusu seçimleri, siyasi ilişkileri ve yakın gelecek perspektiflerini konuşacağız. Videoya geçmeden önce içeriklerimizi takip edebilmek için kanalımıza abone olabilir, beğen tuşuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz.